Okyanusun ortasında saklı bir cennet. Komodo Adası. Burada çocuklar oynar, hayaller kurar. Ama Febrianto'nun gülüşünü bir komodo ejderi aldı. O gün her şey bir anda oldu. Febrianto ejderin saldırısına uğradı. Biz duyduğumuzda ejder oğlumun elini çoktan kapmış. Tam burada, tam burada. Eşim eğer müdahale etmeseydi... Evet, şimdi o belalı ejderi bulmaya gidiyoruz. Hemen karşımızda. Şuna bak. Kocaman bir bufalo kafatası. Bunu burada yapabilecek potansiyele sahip tek bir yırtıcı var. Komodo ejderi. Bu ejder diğer ejderlere asla benzemiyor. Şu anda o kendi yavrularını yeme peşinde. Biz de onun peşindeyiz. En son Himalaya dağlarının zirvesinde 5300 metre yükseklikteki o dondurucu soğukta kar leoparının izini sürdüğüm o anı hala unutamıyorum. Kıvrılmış uyuyor. Leopar uyuyor. Şu anda tam karşımızda bir kar leoparı. Görmesi zor bir hayvanı değil, görünmeyeni arıyordum aslında. Ama şimdi bambaşka bir yolun başındayım. Yine uzun bir yolculuk. Bu kez rotam okyanusun ortasına gizlenmiş bir ada. Yolculuğumuz uzun ama günün sonunda güzel maceralar bizi bekliyor. İlk defa komodo ejderleriyle karşı karşıya kalacağız. Bu yolculuk Türkiye'nin kalbinde başladı. Ankara'dan İstanbul'a, oradan da Dubai'ye. 19 saatin sonunda Endonezya'nın gözbebeği Bali'ye vardık. Ardından bir iç hat uçağıyla Labuan Bajo'ya geçtik. Ve son olarak bir tekneyle okyanusun ortasından ilerleyerek nihai hedefimize, Komodo Adası'na ulaştık. Endonezya takım adalarının güneydoğusunda yer alan Komodo Adası, yalnızca dünyanın en büyük kertenkele türü olan komodo ejderlerine değil, aynı zamanda son derece zengin ve özgün bir biyoçeşitliliğe ev sahipliği yapıyor. Tam önümüzde mantat devasa büyük. Yani inanılmaz. Şu an onu görmek, görüntüleyebilmek var ya, çaresiz bir duygu. Volkanik kökenli bu ada, sarp kayalıklar, kurak tepeler ve çalılıklarla kaplı bozkır benzeri arazileriyle komodo ejderlerinin avlandığı ve güneşlendiği vahşi bir coğrafya sunuyor. Fakat bu sert görüntünün hemen yanı başında doğanın bir sürprizi karşılar insanı. Pembe kumsallar. Bu adada aynı zamanda foraminifera adı verilen mikroskopik canlıların mercan resifleri üstüne bıraktıkları pigmentler sonrasında oluşan pembe parçacıklar plajın pembe renkli görünmesine sebep oluyorlar. Bu adada 2500'e yakın komodo ejderinin var olduğunu biliyoruz. Ekstra bir de plajın böylesine pembe renkli olması birçok insanı aslında bu bölgeye çekiyor. Biz de komodo ejderlerinin, komodo vahşi yaşamının peşindeyken aynı zamanda bu doğal güzelliği de keşfediyoruz. Welcome to Labuan Bajo! Ve şimdi tekneyle Komodo adalarına doğru ilerliyoruz. Etrafımızda balinalar, mantalar, yunuslar bize eşlik ediyorlar ve bunların zaten bize eşlik ettiğini biliyor olmak, şu ortamda bir türün izini sürüyor olmak bile bence mükemmel bir duygu. Bu arada bize teknede eşlik eden yerliler de var. Bu komodo ejderin iz sürme aşaması boyunca bize destekte bulunacaklar. Çünkü bu hayvanı onlar tanıyor. Çünkü bu hayvanla geçmişi olan onlar. Çünkü bu hayvanla yaşanmışlıkları olan onlar. Biz değiliz. Merhaba arkadaşlar, adım Kons. Komodo'da bekçi ve korucu olarak çalışıyorum. Bu benim ama eşim ve bu görev sırasında güvenlik konusunda çok şey öğrendim. Komodo ejderlerinin yanında nasıl güvende kalınacağını çok iyi biliyorum. Bu yüzden onlardan korkmuyorum. Tehlikeli olduklarını biliyorum ama kendimi nasıl koruyacağımı da bildiğim için korkuya kapılmıyorum.
Önemli bir noktaya değinmek isterim. Bu hayvanlar insanlara sadece kendilerini savunmak amacıyla saldırırlar. Asla bir insanı bilinçli şekilde av ya da yemek olarak hedef almazlar. Genellikle çok yaklaşıldığında veya tehdit altında hissettiklerinde saldırgan davranabilirler. Komodo ejderleri tehlikelidir. Çünkü onlar dünyanın en tehlikeli hayvanlarından biridir. Bilimsel araştırmalara göre komodo ejderinin tükürüğünde 56 farklı bakteri türü bulunur. Ayrıca ejderlerin zehir bezleri de vardır. Bu zehir bir tür pıhtılaşma önleyici madde içerir. Avlarını ısırdıklarında bu madde uzun süreli kanamaya yol açar ve av zayıf düşer. Uçabilen bile kurtulamıyor bazen ondan. Yarasa bile. Bak, komodo bekler. Sabırlı hayvandır. Bir hamlede yakalar ve ısırır. Bak, nasıl bir lokmada yutuyor. Hiç zorlanmaz. Bu gibi görüntülere çok fazla tanık oldum. İnanılmaz görüntüler var. Komodo ejderi çok özel bir avcı. Dişleri büyük gibi görünse de asıl silahı çenesindedir. Isırdığı zaman alt çenesindeki özel bezlerden zehir salgılar. Bu zehir kanın pıhtılaşmasını engeller. Çatal dilini sağa sola sallayarak havadaki kokuları yakalar ve yönünü bu şekilde bulur. Resmen burnuyla değil, diliyle avlanır. Gözleri renkleri ayırt eder ve en ufak kıpırtıyı bile fark edebilir. Doğuştan zırhlı bir hayvandır. Derisinin altında kemikleşmiş plakalara sahiptir. Göründüğü kadar ağır değil, içeride son derece gelişmiş bir solunum sistemine sahiptir. Bu sebeple uzun süre boyunca avını takip edebilir. Pençeleri kazma, tırmanma ve parçalama için yaratılmış. Arka bacakları sayesinde saatte 20 km hıza çıkabilir. Komodo ejderinin kuyruğu sadece bir denge organı değil, aynı zamanda bir silah, bir savunma aracı ve iletişim unsurudur. Ses 1-2-3 deneme. Ses 1-2-3 deneme. Hazır mıyız? Etrafımızdaki adaların kıyılarına dikkatli bir şekilde bakmamız lazım. Çünkü her an her yerde bir komodo ejderi görebiliriz. Tabii ki de etrafımızda onlarca, yüzlerce de kuş türü bulunuyor. Burada dikkat çok önemli. Yani en ufak dikkatsizliğiniz ölümle sonuçlanabilir. Çünkü 45 dakika içerisinde hastaneye yetişmeniz lazım. Bir komodo ejderi ısırığı olduğunda yetişemezseniz geçmiş olsun. Tekneden ayrıldık ve Komodo adasına çok az bir mesafemiz kaldı. Hemen karşımızda o görünen kara Komodo adası. Komodo ejderleri bizi bekliyor. Hadi gidelim artık şu adaya. Sol tarafımız Komodo ejderlerinin toplu olarak görüldüğü yerlerden bir tanesiymiş. Ve bataklık gibi bir görüntüsü var. Fakat bu Komodo ejderleri genelde gündüzleri tabii ki de tembel hayvanlar oldukları için uyuyarak vakit geçiriyorlar. Daha çok sabah erken saatlerde ya da akşamüstü 4'ten sonra güneş batmaya yakın saatlerde görülüyorlar. Dikkatli yürüyün. Şu anda bir köprüden geçiyoruz. Ve bu köprü gerçekten çok eski bir yapıya benziyor. Aralarında aralıklar var. Ayağınızın kayıp düşmesi durumunda timsahlar ve komodo ejderlerin bulunduğu o suyun içinde alıyorsunuz. O yüzden çok dikkat etmekte fayda var. Kendi yaşadığımız coğrafyada çamura baktığımızda köpek izi, kurt izi, ayı izi görüyorduk. Şimdi çamurun üstüne baktığımızda bir komodo ejderi izi göreceğiz. Bunun nasıl bir duygu olduğunu anlatamam yani. Oo Yaşar, bak şuna. Komodo ejderi sürünerek gittiğini bildiğimiz bir yırtıcı diyebiliriz. Bak kuyruğunu nasıl sürte sürte buradan ilerlemiş. Şu izine bakar mısınız? Biraz takip mi etsek?
Evet, takip edelim bunları. Şimdi Yaşar'la ayrıldık. Komodo ejderlerinin izini sürüyoruz. Ben böyle bataklık tarzı bir yere geldim. O başka ize gitti, ben başka bir ize. Şu anda her yer ayak izi. Yani önümdekiler bakın geyik izleri. Bakın geyikler buradaymış. Aynı zamanda domuz izleri de var. Bufalo izi göremedim ama bufaloların da burada yaşadığını biliyorum. Etrafta kemikler de var bu arada. Yani ooo, Of, bu neymiş ya? inanılmaz. İşte bu. Bu bir bufalo kafatası sanırım. Bir geyiğin kafatasından geriye kalan. Bunu bu bölgede komodo ejderinden başka bu şekle getirebilecek bir canlı tanımıyorum. Bunu burada yapabilecek potansiyele sahip tek bir yırtıcı var. Komodo ejderi. Sesim geliyor mu? Abi burada ne buldum biliyor musun? İnanılmaz. İnanamazsın yani. Komodo işlerinin avladığı bir geyiğin kafatasını buldum. İnanılmaz ya, inanamaz. Bunu sana getirmem lazım. Neredesin? Ben sana daha güzel Bir şey getireceğim. Ayrıldığımız yerde buluşalım. Geliyorum oraya. Şuna bak. Kocaman bir bufalo kafatası. Abi sen ne yaptın ya? Nereden buldun onu ya? Hemen şu otların arasında buldum. Bufalo kafatası bulmuş. İnanılmaz. Şuna bakar mısınız? Adam bufalo kafatası bulmuş. Muhtemelen bunun da katili komodo ejderi. Sen bir de benimkine bak. En küçük memelisinde en büyüğüne kadar fark etmiyor, affetmiyor hayvan. Bir bak. Ve daha iz takibine yeni başladım. Acaba bu adada daha neler var? İz takibi sırasında zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. Gün batımına doğru adanın her tarafından ejderler gün yüzüne çıkmaya başladı. Artık her yanımızda ejderler vardı. Dünyanın en tehlikeli hayvanlarından biri. Komodo ejderi tam önümde. Siz olsanız onunla böyle 1,5 metre mesafede kalabilir miydiniz? Bu arada arkasında duruyorum ama kuyruklarını kırbaç gibi silah niyetine kullanabiliyor bu hayvanlar. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Burası Komodo Adası ve burada komodo ejderleriyle karşılaşabileceğimizi zaten biliyorduk. Çünkü burada her yerdeler. Fakat bu kadar yakın karşılaşabileceğimizi ben de düşünmüyordum. Neredeyse 1 metre önümde bir komodo ejderiyle yan yana yürüme fırsatı buldum. Tabii ki de onlara hiçbir şekilde ürkütmedik, zarar vermedik, korkutmadık. Rahatsız olmalarına da sebep olmadık ama gerçekten insan bir anda bir ısırsa ne olur acaba diye düşünmeden edemiyor. Ben de onunla yan yana yürürken her an bir ölüm korkusuyla yürüdüm diyebilirim. Buraya gelmeden önce ejderin benim tüylerimi bu kadar ürperteceğini zannetmiyordum. Onu gördüğümüzde gerçekten korktum. Doğanay'ın ona yaklaşması beni daha da çok korkuttu. Bu kadar yaklaşacağımızı hiç hayal etmemiştim. Burada çeşitli olaylar oluyor. Her yıl burada mutlaka komodo ejderi tarafından birileri ısırılıyor, acile kaldırılıyor, ölüm vakaları oluyor. En son burada bir bilet satıcısı, yerli bir bilet satıcısına komodo ejderi saldırıyor ve o komodo ejderi saldırdıktan sonra bilet satıcısını acile kaldırıyorlar. Komodo ejderini de en uzak adaya bırakıyorlar. Aradan zaman geçiyor. 1 ay sonra bilet satıcısı iyileşiyor. Tekrar işinin başına geçiyor. Bilet satmaya devam ediyor. Fakat o bıraktıkları komodo ejderi o adadan yüzerek gelip aynı yerde adamı tekrardan ısırıyor. İşte böyle bir hayvan. Koku hafızası, yön hafızası çok güçlü, çok yetenekli bir hayvan. Dolayısıyla onun bu özelliklerini biliyor olmak da biz o türün peşindeyken bizi ayrı heyecanlandırıyor. 5 gün boyunca bu hayvanların yaşam alanlarına ve hikayelerine tanık olacağız. Okyanusun ortasında bir teknede kalıyoruz. Çünkü Komodo ve çevresindeki adalar güvenli değil.
Bugün ejderi gördük. Göz göze geldik. O bakışlarda milyonlarca yılın sessizliği vardı. Şimdi ise sırada başka hikayeler var. Çünkü biz sadece bir hayvanın peşinde değiliz. O hayvanın açtığı kapılardan geçerek ardındaki dünyaları da görmek istiyoruz. Yarın sabah yeni bir yolculuk başlıyor. Hedefimiz Komodo köyü. Orada bir ejder saldırısından sağ kurtulan küçük bir çocuğun, Febrianto'nun yanına gideceğiz. Onun hikayesi bu adada hayatta kalmanın ne anlama geldiğini bize bir kez daha hatırlatacak. Dünyanın farklı yerlerinde farklı hayvan türlerinin izini sürdüğümüz içeriklerde, çalışmalarda, keşiflerde ilk yapmamız gerekenlerden bir tanesi interneti çözmek. İnterneti çözmenin en kolay yollarından bir tanesi de bu videodaki sponsorumuz Esim.io. Esim.io seni dünyanın her yerinde çevrim içi tutan akıllı bir çözüm. Tek bir Esim kurulumuyla yüzlerce ülkede internete bağlanırsın. Paket seçmek senin elinde. İstersen süreli veri planı, istersen kullandığın kadar ödeme. Sistem kendini sana göre ayarlar. Bağlantın asla kesilmez. Abi okyanusun ortasında, dağın tepesinde, adanın içinde, Komodo ejderlerinin yanında fark etmiyor. Her türlü internette kullanabiliyorum. Hiç problem yok yani. Harcamadığın internet sonraki rotanda seni bekler. Neredeyim? Komodo adasındayım. Çünkü bazen en iyi yolculuklar bağlantı koptuğunda değil, sürdürdüğün anda başlar. Tekrardan merhaba beyler. Bugün Komodo köyüne gideceğiz. 1980'de ada milli park ilan edildiğinden beri bu köyde 2000 kişi yaşıyor. O zamandan beri 30 kadar Komodo ejderi saldırısı olayı yaşandı. Bunlardan en yenisi Febrianto'nun olayı. O bir çocuk. Şimdi onun ailesini ziyarete gideceğiz. Orman yollarına çok dikkat edin. Komodo ejderleri her an karşımıza çıkabilir. Burası Komodo ejderlerinin yapmış olduğu yol. Şu anda biz de onların bu patikasından ilerliyoruz. Daha önce buradan bir insan değil, Komodo ejderi yürümüş. Şimdi de biz yürüyoruz. Komodo ejderlerinin izinden Komodo köyüne doğru ilerliyoruz. Zaten daha büyük boyutlu bir hayvanın yürümediği de dallardan belli. Sadece Komodo ejderi yüksekliğindeki hayvanların geçtiğini anlayabiliyoruz. Şu anda tam önümde bir Komodo ejderi köye doğru ilerlerken karşımıza çıktı. İnanılmaz yani. Onu görmeniz gerçekten imkansız çünkü çok iyi bir kamuflaj yeteneğine sahipler onlar da. Adeta toprağın rengine bürünmüş. Neredeyse zor gördük. Görmeseydik çok tehlikeli bir anla karşı karşıya gelebilirdik. Bakın hemen önümde. Komodo ejderi bana doğru bakıyor şu anda. Dev gibi şu an. Gerçekten inanılmaz bir büyüklüğe sahip. Konsu yanımızda bizi yönlendiriyor. Dalların arasında onu görüntülüyorum şu an. Ama gerçekten mükemmel bir hayvan. Görüyor musun? Abi inanılmaz ya. Şuna bak. Bu yollar hep ejderle dolu biliyor musun? Bize doğru mu geliyor o? Üstümüze geliyor Yaşar, dikkat et. Geri gel, geri gel. Üstümüze geliyor. Ejder üstümüze doğru geliyor. Ne yaptı? Bizi de mi av zannetti ya? Bence öyle. Gerçekten. Yavruları ararken hedefi şaşırdı. Az önce bir yuva keşfettik. Yani Komodo ejderinin yuvası olduğunu düşünüyoruz. Bunlar bu dönemlerde yani Mayıs dönemlerinde yavruları yumurtadan çıkıyorlar. Ve yavruları yumurtadan çıkar çıkmaz ağaca çıkma davranışı gösteriyor. Bu davranışın altında yatan sebeplerden en önemlisi de ebeveynlerin yavrularını avlıyor olması, yavrularına ilgi duyuyor olması. Bu yüzden yavrular genetik olarak doğar doğmaz yumurtadan çıkar çıkmaz ağaçlara tırmanıyorlar. Az önce karşılaştığımız bu eşsiz deneyimde aslında yetişkin bir Komodo ejderinin yuvanın etrafında nasıl iştahla gezdiğini bize gösterdi. Yani yavrularını bile yeme eğilimindeler. Yavrusunu görse, yumurtadan çıkan o yavru ejderi, bebek ejderi görse onunla beslenecek. Zaten Konsum bizim yanımızda aldığı önlemlerden bir tanesi de taşı sağ tarafa fırlatmak oldu. Komodo ejderi üstümüze doğru geliyordu. Taşı aldı, sağ tarafa fırlattı. Hayvan direkt o yöne yöneldi. Çünkü uçan kuşa ilgi duyuyor bu hayvanlar.
Şimdi kameraları buraya kurdum. Ejder buraya gelecek. Burası onun yuvasıymış. Bakalım gelecek mi? Şu an tam önünde. Kameraların dibinde öyle bir görüntü aldık ki anlatamam. Kamerayı yemez umarım. Üstünde artık bir komodo ejderinin izi var. Şunun güzelliğine bakın. Yine ne görüntüler aldık biliyor musunuz? Bize doğru geliyor. Çok sinirli, Yaşar kaç. Kameraları kurduk. Mağaranın hemen yanında. Yani onun yuvasının hemen yanındaydı. Bizlere poz verdi. Kameraya konuştu. Ama sonra üstümüze doğru koşmaya başladı. Yaşar buraya gel. Abi Kons olmasa gerçekten bizim burada güvenli olmamız çok zor. Kons hemen bir eli taş aldı eline ve farklı yöne gönderdi. Komodo ejderi de onu bir av zannetti ve o tarafa döndü. Yoksa gerçekten çok problemle baş başa kalacaktı. Komodo köyü. Yaklaşık 2000 kişinin yaşadığı bu küçük adada halkın tamamı Müslüman. Geçim kaynaklarının büyük bir kısmı, neredeyse %90'ı balıkçılığa dayanıyor. Geri kalan kısmı ise turizmle uğraşıyor. Kimi yerel rehberlik yapıyor, kimi ise ejder tişörtleri, minyatür komodo heykelleri gibi hediyelik eşyalar satarak geçimini sağlıyor. Biz de şimdi Komodo köyündeyiz. 4 yıl kadar önce komodo ejderi saldırısına uğrayan çocukla tanışmaya gidiyoruz. Şu anki durumunu öğreneceğiz. Sessiz bir balıkçı kasabası gibi görünüyor ama her adımda bir hikaye gizli burada. Şimdi kameranın önünde oynayan çocuklara bakıyorum. Hepsi neşeyle koşuyor. Bağırıyor, gülüyor. Bu sesler bir adanın değil, bir çocukluğun sesi aslında. Ve ister istemez aklım Febrianto'ya gidiyor. O da bir zamanlar bu sokaklarda tam da bu çocuklar gibi oyun oynuyordu. Aynı yaşta, aynı hayallerle. Ama bir gün hiç beklemediği anda bir komodo ejderi onun hayatına girdi. Bugün onunla tanışacağım. O günü nasıl yaşadığını kendi ailesinden dinleyeceğim. Ama önce bir bakmak istedim. Hala gülümseyebilen çocuklara. Çünkü Febrianto da bir zamanlar onlardandı. Ve o gülüşü sadece bir anda kaybetti. Yani o gün her şey bir anda oldu. Komodo ejderi yukarıdan aşağıya indi. Febrianto o sırada evin önünde olta oyunu oynuyordu. Biz duyduğumuzda ejder oğlumun elini çoktan kapmıştı. Tam burada. Tam burada. Ben orada değildim ama annesi çığlıkları duyar duymaz aşağıya koşmuş. O günü hiç unutamıyorum. O benim oğlum. Oğlum. Bir annenin gözünün önünde çocuğu ejderin ağzında. Eline ne geçtiyse alıp vurmuş kafasına. Allah'tan ejder bir an duraksamış ve sonra da kaçmış. Ama Febrianto yerdeydi, kanlar içinde. O an ne hissettiğimizi anlatamam. Şu arkadaki sağlık ocağında hemşire müdahale etti ama yara gerçekten çok büyüktü. Bu kadar. Hemen Labuan-Bajo'daki hastaneye götürdük. Yarasını temizlediler. Kafasına 30 dikiş atıldı. Saatler geçti. Doktor kopan eli dikebileceğimi söyledi fakat biz korktuk. Ya enfeksiyon kaparsa? Bir baba olarak o an bir çocuğun canını koruyamadığını hissetmek ölüm gibi. O yüzden Febrianto'nun kolunu ampute ettirdik. Her şey onun yaşaması içindi.
Şimdi Komodo adasında, Komodo köyündeki o aileyle beraber konuştuk. Onlardan bilgileri aldık. Yani bu saldırıyı gerçekleştiren Komodo ejderi nerede olabilir, nasıl bulabiliriz diye sorular sorduk. Onlar da bize şunu söyledi. Ya bu ejder sadece takıldığı bir nokta var ve sadece gece yarısı o noktaya geliyor. Fakat yaşadıkları bu olaydan sonra tehlikeli olduğu için insanlar onun yanına gitmeye çekindiğini ifade ettiler. Fakat biz dedik ki biz gideceğiz. Dediler emin misiniz? Dedik eminiz. Biz o ejderi bulmak, görüntülemek istiyoruz. Dolayısıyla hava karardıktan sonra el feneri ve ışıklarımızla, tam teçhizat ekipmanlarımızla onların bize tarif ettiği bölgede Komodo ejderine yolculuk yapacağız. Bakalım neler olacak. Febrianto'nun hikayesi hala kulağımda çınlıyor. O çocuğun hayallerini yarıda bırakan o an. Ve şimdi o anın merkezine doğru gidiyoruz. Bu bir intikam yolculuğu değil. Bu doğayı olduğu gibi anlamaya çalışma yolculuğu. Tehlikeyi yargılamadan tanımak ve yüzleşmek. Hem onunla hem de içimizdeki korkularla. Şimdi bize burada eşlik edecek bir rehber daha katıldı. Çünkü burayı daha iyi bilen birisi varmış. Yes. Evet beyler, bu adamın adı Sidik. O bu gece bize rehberlik edecek kişi. Sidik, KSP adında bir ekiple çalışıyor. Bu Komodo Yaşam Programı demek. Yaptıkları şey Komodo ejderlerini sayıp izlemek. Biliyor musunuz? Eskiden araştırma ekibiyle Komodo ejderlerini yakalarlardı. İzlemelerinde CMRR adlı bir yöntem kullanıyorlar. Yani yakala, işaretle, tekrar yakala ve serbest bırak. O çok deneyimli biri. 2002'den beri KSP için çalışıyor. Yani 20 yıldan fazla olmuş. Çok deneyimli. Evet, şimdi o belalı ejderi bulmaya gidiyoruz. Yanımıza bir kişiyi daha dahil etti. O belalı ejderi bulabilmek için. Şansımızı 2'ye katladık. Bakalım o kimsenin gidemediği noktaya biz gidebilecek miyiz? Ve o ejderi bulabilecek miyiz? Yaşar ne diyorsun, bulabilecek miyiz? Bence bulacağız. Sidik bize taze bir kan oldu. Her yeri biliyor gibi gözüküyor. Sidik'le tanışmak gerçekten müthiş bir duygu. Yani onun bize bu yoldaki rehberliği ve eşlik etmesi bizim şansımızı ekstra arttırıyor. Kesinlikle. Bence biliyor bir şeyler. İşte köy bölgesinin sonu burası. Şimdi tepelere tırmanmaya başlıyoruz. Komodo ejderleri de genelde tepelerde uyur. O aradığımız ejder de orada. Aman Dikkat edin. Şimdi gece yarısı olduğunda da burada ekstra dikkat etmek lazım. Burası normalde gece yarısı insanların gelmediği bir yer, gelemediği bir yer. Çünkü bu saatlerde ciddi anlamda tehlikeli bir ortamdayız. Neden diye soracak olursanız şöyle sağ taraflardan anında komodo ejderi çıkabilir. Çünkü bu hayvanlar anlık saldırılarıyla ön plana çıkan hayvanlar. Bir ağacın kenarında, bir yaprağın altında, her an her yerde olabilirler. Dikkatli olalım. Bu yeni bir iz. Komodo ejderi buradaymış. Muhtemelen öğleden sonra buradan geçmiş. Bu yolda. Bak şurada bir şey parlıyor. Doğanay sağ üstte bak. Haksız. Nerede? Aha. Ben göremiyorum oğlum parlayan bir şey. Ben görüyorum parlayan bir şey. Komodo dragon. Orada mı? Orada mı? Burada, burada. Şu anda çalıların arasından üstümüze doğru geliyor. Bu ejder diğer ejderlere asla benzemiyor.
Bu o çocuğun parmağının ampute olmasına sebep olan ejder. Onu şu an 3-4 metre mesafeden izleyebilmek, onun hikayesini bilmek gerçekten çok ayrı bir mesele. 3 metre uzunluğa ve 120 kilo ağırlığa sahipmiş. Mevcut verileri bu yönde. Buradaki yerliler, buradaki araştırmacılar bunu ölçmüş. Biz de şu anda yerliler tarafından bunu öğrendik. Fakat şu an onunla göz göze gelmek bile o kadar ürpertici ki tarif edemem yani. Bu arada bu ejderler hakkında önemli bir bilgi daha vermek istiyorum. Arkadaşlar bu ejderler partenogene üreyebilen hayvanlar. Yani eşleri olmadan da üreyebilirler, yumurtlayabilirler ve çoğalabilirler. Avını 2 metreden 3 metreden tek bir hamleyle devirebiliyor. Tek bir ısırıkla onu öldürebiliyor. Gerçekten bu hayvan çok tehlikeli. Sürekli tehlikeli diyorum biliyorsunuz. Ama bu abarttığım bir şey değil. Gerçekten tehlikeli bu hayvan. Onunla şu mesafede karşı karşıya gelmek, içinizde uçuşan o kelebekleri ekrana nasıl verebilirsiniz ki? Yani hani tehlikeli demekten başka bir şey söyleyemiyorum. Evet, komodo ejderleri zaman zaman saldırılara sebep olan, kendi yavrularını bile yiyebilen hayvanlar. Ama doğada her şeyin bir sebebi var. Tıpkı bu ejderlerin de var olmasının bir sebebi olduğu gibi. Her hayvan özeldir ve komodo ejderi bu doğanın en etkileyici parçalarından biri. Yaşadığı coğrafya ise başlı başına bir mucize. Pembe kumsallar, sonsuz okyanus, yunuslar, balinalar ve kıyıda dolanan memeliler. Bu ejderi görebilmek uğruna kat ettiğimiz on binlerce kilometre aslında doğanın bize sunduğu eşsiz anlara tanıklık etmemize sebep oldu. Evet, Febrianto'nun yaşadıkları hepimizi derinden etkiledi. Biz bu kadar üzüldüysek ailesini hayal bile edemiyorum. Ama buna rağmen onlar bu ejderin korunması için ellerinden geleni yapıyor. Çünkü biliyorlar ki bu hayvanlar yalnızca bir tehlike değil, aynı zamanda bir değer. Okyanusun ortasındaki bu ada bugün binlerce turisti ağırlıyorsa bu ejderlerin sayesinde ve o turistler adanın ekonomisine can veriyor. İşte tam bu noktada aklıma kendi ülkem geliyor. Türkiye'nin eşsiz yaban hayatı. Ve ne yazık ki bu hayvanların çoğunun parayla avlatılması gerçeği. İçim burkuluyor. Çünkü biz hala öldürmeyi yücelten bir anlayışla yaban hayatını değerlendiriyoruz. Oysa ölümsüzleştirmek mümkün. Bir fotoğrafla, bir anıyla, bir hikayeyle. Ne zaman ki doğaya sadece bakmakla yetinmeyip onun bir parçası gibi davranırız, ne zaman ki yaşamı avlamaktan vazgeçer, yaşatmayı seçeriz, işte o zaman gerçekten kazanacağız. Aksi halde doğayla birlikte onu koruyacak son şanslarımızı da kaybedeceğiz. Bizi izlediğiniz için, bu eşsiz yolculukta bize tanık olduğunuz için gerçekten çok teşekkür ederiz. Yaşar'a, Konsa, Sidi'ye ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten bizim için muazzam bir deneyimdi. Dünyanın en tehlikeli hayvanlarından bir tanesi komodo ejderinin peşine düştük. İz takibi yaptık, bir sürü ejder gördük, görüntüledik. Komodonun eşsiz doğasına tanık olduk ve o belalı ejderin hikayesini üzücü bir şekilde dinleyip kendisini de bulmayı başardık. Sizler de bu yolculukta bize eşlik ettiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. İnanılmaz hikayelerle sizlerle olduk. Yaşar, sen ne düşünüyorsun? Son konuşmayı senden alalım. Evet, harika bir deneyimdi. Her şey süperdi. Çocuğun hikayesini dinleyene kadar da çok mutluydum. Fakat onun o kolunu görünce çok üzüldüm. Evet, beni de çok üzdü. Ve onu yapan ejderi görmek beni derinden etkiledi. Tüylerim diken diken oldu, ürperdim. Ama bizim için mutlu son. Evet, bizim için Hedefe ulaştık, türü görüntüledik. Her şey güzeldi. Tekrardan o çocuğa, ailesine, komodo ejderiyle böyle olumsuz durumlar yaşayan herkese geçmiş olsun dileklerimizi de buradan iletiyoruz. Ayrıca Konsa çok teşekkür ederim. Thank you my bro. It was amazing. Sidi'ye ayrı ayrı teşekkür ederim. Yani inanılmaz deneyimdi. Bu olaylar yaşanmasına rağmen komodo ejderine zarar vermemeleri ve onların nesillerinin devamını sağlamaları umarım Türkiye yaban hayatına bir ders olur ve her koyunumuza saldıran kurtları öldürmeyiz.
Her bahçemize giren ayıyı öldürmeyiz. Her armudumuzu yiyen ayıya taş atmayız, silahla kurşun atmayız diyerek videoyu kapatıyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.